resmi olmayan adları Broken Arrow olan, nükleer bir savaş riski yaratmayan ancak nükleer bir silaha dair her şeyi kapsayan kaza, kayıp ya da arızalı vakaları, bugün okyanusun dibinde, Kuzey Kutbu'nun buzullarının altında ve hatta bir Amerikan tarlasının derinliklerinde hala bulamadığımız bombalar yatıyor. Onlar geçmişin hayaletleri ve geleceğin potansiyel kabusları. Amerika Savunma Bakanlığı 1950'den bu yana 32 ayrı Broken Arrow vakası yaşandığını resmen kabul ediyor. Soğuk Savaş döneminde nükleer caydırıcılık stratejisi, hava kuvvetlerinin sürekli havada nükleer devreye gezmesini gerektiriyordu. Bu Krom Dam adı verilen bir operasyondu. Bombalar her an fırlatılmaya hazır şekilde silahlandırılmış durumdaydı. Bu rutin ve yüksek riskli operasyonlar insan hatasını ve teknik arızaları kaçınılmaz hale getirdi. 24 Ocak 1961 Bir B-52 uçağı rutin bir kromdam görevi sırasında yakıt sızıntısı nedeniyle kontrolden çıktı. Uçak parçalanırken 2 adet Mark 39 hidrojen bombası gökyüzünden Kuzey Carolina'daki bir tarlaya doğru fırladı. Bombalardan biri tarlaya çakıldı ve nükleer çekirdeği güvende kaldı. Diğer bomba yere çarpmadan hemen önce paraşütü açılsa da düşüş sırasında 5 güvenlik mekanizmasından 4'ü arızalandı. Patlamayı engelleyen tek bir emniyet anahtarı kalmıştı. Bu tek bir anahtar bölgedeki milyonlarca insanı kapsayan bir felaketi önledi. Bu olay dünyanın en gelişmiş silahlarında bile nihai güvenliğin tek bir mekanik parçaya ya da bir pilotun son saniye kararına bağlı olduğunu gösterdi. İnsan hatası tarihin akışını değiştirebilirdi. Ancak bazı Broken Arrow vakaları Goldsboro kadar şanslı değildi. 1966'da İspanya'nın küçük Palomares köyü Soğuk Savaş'ın en kirli sırlarından birine ev sahipliği yaptı. Bir B-52 bombardıman uçağı yakıt ikmali sırasında çarpıştı ve 4 adet B-28 hidrojen bombası Akdeniz'e ve köyün tarlalarına düştü. Bombalardan ikisi Akdeniz'e düştü ve sağlam kaldı. Diğer ikisi ise karaya düştü ve konvansiyonel patlayıcıları patladı. Nükleer patlama olmasa da bu patlama plütonyum çekirdeklerini parçalayarak radyoaktif tozu yüzlerce dönümlük tarım arazisine yaydı. Amerika Birleşik Devletleri kirlenen toprağın temizlenmesi için devasa bir operasyon başlattı. 1400 tondan fazla toprak ve bitki örtüsü kaldırıldı ve Amerika'ya geri gönderildi. Bu Amerika'nın kaza sonrası gizlilik çabalarının en somut kanıtıydı. Bir diğer vaka ise Grönland'ın Thule hava üssü yakınlarında gerçekleşti. 21 Ocak 1968'de bir B-52 bombardıman uçağı kargo bölümünde çıkan yangın nedeniyle buzulların üzerine düştü. Uçakta 4 adet B-28 hidrojen bombası bulunuyordu. Çarpmanın etkisiyle bu bombalar da konvansiyonel olarak patladı ve nükleer çekirdekleri parçalandı. Ortaya çıkan radyoaktif kirlilik buzulların ve karın üzerine yayılarak devasa bir siyah leke oluşturdu. Project Crested Ice adı verilen tarihin en zorlu temizlik operasyonlarından biri başlatıldı. Binlerce ton radyoaktif buz, kar ve uçak enkazı son derece tehlikeli koşullar altında toplanarak Amerika'ya geri gönderildi.
Ancak 4 bombadan birinin hala tam olarak bulunamadığına veya parçalarının buzulların altında yattığına dair güçlü iddialar mevcuttur. TUL, nükleer kazaların sadece sıcak iklimlerde değil, dünyanın en ücra köşelerinde bile nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Bu olay, kayıp bombalar efsanesini güçlendiren ve çevresel risklerin ne kadar kalıcı olabileceğini vurgulayan çarpıcı bir örnektir. Bugün Amerika Savunma Bakanlığı 6 nükleer silahın hala hesaba katılmamış veya kayıp olduğunu kabul ediyor. Bunlardan biri 1958'de Tybee Adası açıklarında okyanusun derinliklerinde kaybolan Mark 15 bombasıdır. Bu bomba 67 yıldır Georgia kıyılarının çamurlu tabanında sessizce yatıyor. İnsanlığın bu nükleer mirasıyla nasıl başa çıkması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.